Dostlar herkese selamlar bir yeni videodan. Bu videoda yine samimi bir dille konumuz sarm olacak. Sarmlar konusunda çok fazla talep var, çok fazla danışan var. Bu danışanlarımda genel olarak en fazla yaşadığım problemler ve en fazla onlara söylediğim çözüm yollarını bu videoda söyleyeceğim size. Yine samimi bir dil dediğim gibi olacak. Birkaç tane video başlığı yaptım. Bu video başlıklarında ne yaparsanız sarm size zarar verir. Ne yaparsanız sarm size yarar verir. Sarm kullanırken dikkat etmeniz gerekenler. Koruyucuya gerek var mı? Hangi koruyucuları kullanmanız gerekir? Hangi sarm senin için uygundur? PCT gerektirir mi? Ve en sonda da eğer sevdiğim bir arkadaşım, sevdiğim bir dostum yanımda oturmuş olsaydı ona sarmla alakalı nasıl bir açıklama yapardım bir arkadaş olarak? O şekilde sizleri de bir arkadaşım gibi gördüğüm için bir arkadaşça tavsiyemi de sizlere yapacağım. Dostlar şimdi ne yaparsanız sarm size zarar verir. Şimdi bu sorunun açıklaması birazcık uzun olacak. Aslında birçok sorunun cevabını da bu soruda açıklayacağım dostlar. Dostlar bakın, sarm sizin yanlış yaptığınız durumları toparlamaz. Sizin yanlış yaptığınız düzeni toparlamaz. Sizin yanlış bildiğiniz, yanlış yaptığınız olayları toparlayıp doğru bir hale çevirmez. Eğer bir düzeniniz yoksa, yani bu düzen demek sağlıklı beslenmiyorsanız, yani şekersiz, yağsız bir şekilde beslenmiyorsanız, ki birçoğunuz bu şekildesiniz sarm alanlar. Dostlar, sarmlar o zaman size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Tamamen yan etkileri ortaya çıkartacaktır. Vücudunuza zarar alacaksınız demektir. Tabii ki de güçlenirsiniz. Tabii ki de bir antrenmanda bir keyifli olursunuz ama sarm o kadar basit bir ürün değildir dostlar. Sarm aldığınız zaman öncesinde bir spor geçmişiniz, öncesinde bir spor düzeniniz, öncesinde bir beslenme düzeniniz olması gerekir dostlar. Yine bu konu başlığı altında şu tarz insanlarla çok fazla karşılaşıyorum, saygı duyuyorum. Şimdi bazılarınız var, okula gidiyorsunuz, okulda ne bulursanız onu yiyorsunuz. Bazılarınız var, işe gidiyorsunuz, işte öğlen yemekleri çıkıyor. Siz de haklı olarak boşuna para vermemek, boşuna zaman vermemek gibi düşünerek oradaki yemekleri ziyan etmek istemiyorsunuz. Kimileri var yurtta kalıyor, yurtta çıkan yemekler, iş yerinde çıkan yemekler. Bazılarınız okula yemek götüremiyor, okulda çıkan yemekler. Bu konuda da biraz esnek konuşmak gerekirse dostlar, tamam, bir öğün yemek yiyebilirsiniz iş yerinde veya okulda. Bu antrenmanın öncesinde olması şarttır dostlar. Eğer antrenmanın öncesinde böyle bir yemek yerseniz en azından antrenmanda bunu kullanabilirsiniz diyebilirim ki kesinlikle olmaması gereken bir şeydir. Hemen bunu düzeltiyoruz, olması gereken, yani okuldaki, iş yerinizdeki yemekleri boş verip tamamen düzeninizi oluşturup evde kendi yemeğinizi kendiniz yapıp nereye giderseniz gidin öğünlerinizi yemenizdir dostlar. Evde yemek yapmanızı istememizin asıl olayı zaten dışarıdaki gibi yağlı olmamasıdır dostlar. Yağsız bir şekilde yemek yemenizdir ki Türkiye'de özellikle okulda, iş yerinizde bazı yemeklerin yağsız olma ihtimali kesinlikle yoktur dostlar. Yani yemekleriniz yağlı olursa sarmdan %30, %40 verim alırsınız. Yani burada konuşmamın sebebi bu verimi %100'e çıkartmanızdır dostlar. Çıkartmanızı istememdir dostlar. Bir sonraki soruya geçelim. Ne yaparsanız sarm size zarar verir? Ölçüsüz bir şekilde kullanırsanız sarm size zarar verecektir. Eğer sarm aldınız, beslenmenize dikkat etmiyorsunuz, antrenmanınıza dikkat etmiyorsunuz veya bir hafta dikkat ettiniz, 10 gün dikkat ettiniz, sonra beslenmenizi bozdunuz veya bir defa bu tatlıdan bir şey olmaz, bir defa bu yağlı yemekten bir şey olmaz dediğiniz zaman dostlar olur. Çünkü bu şöyle bir şey değildir. Yani ben vücuduma sarm alıyorum. Evet, sarm vücudumu geliştiriyor. Evet, bazı konularda bana yardımcı oluyor. Ben ufak tefek, yani imkanım yok, bunu yapamıyorum, şunu yapamıyorum. Önümde bu yemeğim var, ben şimdi evden yemek getiremem, hani bunu yemek zorundayım derseniz dostlar, işte o zaman %80'e %70'e gerilemez dostlar. Direkt %30'a %20'ye geriler dostlar. Dolayısıyla sarm yapacaksanız bunu bir steroid kürü olarak gibi düşünüp bunu bir steroid kürü olarak düşünüp tamamen kendinizi spora odaklanmanız lazım dostlar, verim alabilmeniz için. Öyle bir konu başlığıyla başladık ki aslında bütün her şey bu kadar. Sarm alıyorsanız ciddi bir iş yaptığınızın farkında olacaksınız ve bu ciddi işin hakkını vereceksiniz. Antrenmanınızı, kardiyonuzu, beslenmenizi yapacaksınız. Yani normal supplementlerle ilerlediğiniz gibi olmaz bu süreç bakın dostlar. PCT'ye gerek var mı? Samimi bir cevapla kendinize geleceğim. Bunlar tamamen
benim kendi üzerimde gördüğüm tecrübelerimdir. Aynı zamanda bana danışan insanların üzerinde gördüğüm tecrübelerimdir dostlar. Eğer orijinal ürün kullanıyorsanız 1 aylık 2 aylık kullanımlarda hiçbir şey yapmadan her şeyin normal haline geri döndüğünü ben gördüm ve hiçbir zarar almadan bütün değerlerin normale döndüğünü ben gördüm dostlar. Tabii ki de bunda bazı dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunlar bol bol su içmek, bol bol yeşilliğinizi tüketmek, kararında vitaminlerinizi ve minerallerinizi almaya devam etmek. Yani SARM kullanmadan önce nasıl bir düzeniniz varsa, yani klasik bir spor düzeni, bu sağlıklı beslenme, sağlıklı yemek, kardiyo düzeniniz nasılsa dostlar, SARM girdikten ve SARM çıktıktan sonra düzeninize her şey aynı devam etmeli dostlar. Sağlıklı bir şekilde beslenmeye, vitaminlerinizi devam etmeye, eğer kullandığınız supplementler varsa supplementlerinizi almaya, her şey olduğu gibi devam etmeli dostlar. Yani ben SARM aldım, SARM'la birlikte spora başlıyorum, inanılmaz bir değişim yaşayacağım, yaza kadar evet çok iyi olacağım, ondan sonra birazcık dinlenirim diye düşünürseniz tamam, yanlış bir şey değildir ama SARM kullanmanızın hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü olay sağlıklı olması, olay bu işin kalıcı bir kazanç sağlaması, olay bu işi yaptığınıza değmesidir dostlar. Bunun için kullandığınız süreçte de kullanmadığınız süreçte de sisteminiz aynı devam etmelidir dostlar. Aynı zamanda PCT'ye gerek kalmaması için de bu şekilde beslenmeniz gerekir. Eğer siz SARM kullanırken hiçbir şekilde beslenmeye dikkat etmezseniz işte o zaman PCT gerekebilir dostlar. PCT'nin gerekip gerekmediği tamamen o da kişiye göre değişir. SARM kullanmadan önce bir kan testi yaparsınız. SARM kullandıktan sonra da bunun bir süresi var. Süresine göre kan testi yaparsınız. Eğer kullandınız, bıraktınız, birazcık süre geçti, sağlıklı beslenmeye devam ediyorsunuz, değerlerinizde bir problem varsa, benim çalıştığım doktorlar var. Ben doktorlarla birlikte bu PCT süreçlerini yönetiyorum dostlar. Doktorların tavsiyesinde birkaç tane vitamin, birkaç tane koruyucu takviye ile birlikte bunları toparlamanın gerçekten kolay olduğunu gördüm. Bu demek değil ki herkes için PCT gerekiyor, her ürün için PCT gerekiyor veya SARM'lar zarar kesinlikle vermiyor demek değildir dostlar. Çünkü bunu kimse bilemez, yani şu anda biz bilemeyiz ama tecrübelerime dayanıyorum, net bir şekilde konuşmuyorum, kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Abi her gün çikolata yiyen, her gün tatlı yiyen, her gün 2 paket sigara içen, her gün 1 paket sigara içen, her gün alkol içen bir insan gelip de bana SARM'ın zararlarından bahsetmesin dostlar. Bu kadar da net. Hangi SARM senin için uygun olur? Dostlar bakın, SARM'ların genel olarak çalışma olayı hissiyat olarak size güç vermesidir ve dayanıklılığınızı artırmasıdır. Zaten güç ve dayanıklılık demek dostlar her şey demek. Siz beslenmenizi elinizden geldiği kadar temiz ve düzgün yapıyorsanız, sporunuzdan kaçmıyorsanız, kardiyonuzdan kaçmıyorsanız aslında birçok SARM senin için uygundur demektir. Ve şöyle bir durum var. Hangi SARM'ın sana yaradığını, sana iyi geldiğini bilmen için dostum o SARM'ı kullanman gerekiyor. Ama tabii ki de belli başlı SARM'lar var. Yani güç veren, dayanıklı veren, yağ yakımı odaklı olan veya başka olaylara, sadece vücut geliştirme için değil, başka sporlarla, performans sporlarıyla alakalı olan SARM'lar da var. Tabii ki de kendi hedefine doğru seçmen çok doğrudur. Ama genel olarak SARM'lar güç ve dayanıklılık verir. Sen bu gücü ve dayanıklılığı gerek beslenmenle gerek antrenmanla kullanırsan dostum, işte o zaman gerçek verimi alırsın ve bu verim sana kesinlikle kalıcı olur. Yine burada bir parantez açmak istiyorum. SARM'ın en fazla sevdiğim olayı, sporunuzu yaparsınız, artık bazı yerlerde bir heyecan ararsınız, artık bir bunalıma girersiniz, psikolojiniz artık çok iyi değildir. Yani bir heyecana ihtiyacınız olduğu zaman SARM, işte orijinal SARM burada çok güzel devreye giriyor dostlar. Hem size güç veriyor, hem antrenmandan keyif aldırıyor, o kaybettiğiniz motivasyonu geri sağlıyor. Dolayısıyla böyle durumlarda joker eleman olarak kullanmak ben uygun görüyorum açıkçası. Bunlar benim tamamen kişisel tavsiyelerimdir dostlar. Kişisel görüşlerimdir dostlar. Ben bir doktor değilim. Ben bir eğitmenim sadece. Burada size bazı karşılaştığım tecrübeleri samimi bir dille aktarmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Yani bu ürünleri bilmeden zararlı demek çok kolaydır. Yani her şey zararlı. Protein tozu da zararlı ona bakarsınız. Protein tozunu değiştiğiniz zaman sonuçta bir böbrekte bir süzülme zamanı var. Süzülme durumu var. Ne oluyor? Böbrekleri yoruyor. O zaman protein tozu da zararlı. Yani bir çikolata yediğiniz zaman o çikolatanın vücutta yaptıkları, tek tek saymayacağım, bunlar da zararlı. Yani bir tane sigara içtiğin zaman veya kahveyi biraz fazla içtiğin zaman çarpıntı yapar. Yani birçok her şeyin zararı var dostlar. Dolayısıyla SARM da elbet zararlı ama tabii ki iyi gelen yönleri de var. İyi gelen yönleri dediğim gibi biraz önce bahsettiğim psikolojik durumlarla alakalı. Aslında SARM'ı nasıl kullanmanız gerektiği, SARM'ı nasıl yönetmeniz gerektiği, SARM'a nasıl bakmanız gerektiğini size anlatıyorum dostlar. Yine bir parantez açmak istiyorum. Steroid kürüne girmek isteyen arkadaşlar öncelikle SARM'larla başlayıp
düzeninizi, sisteminizi, disiplininizi oluşturup ben şu anda ilaç yapacağım, ben şu anda ilaçlıyım, profesyonel bir sisteme başlıyorum psikolojisini sarımlarla birlikte başlatıp ondan sonra yapmak istediğiniz düzene geçiş yapmanızı öneririm dostlar. Gördüğünüz gibi anlattığım her şey tamamen kullanımla alakalı, hayatınızdaki kullanımla alakalı. Hayatınıza nasıl bunu entegre edersiniz, bunu nasıl kullanmalısınız, bu nasıl size iyi gelmeli, bunları anlatmaya çalışıyorum size. Son bir konudan daha size bahsedeceğim dostlar. Yanımda sevdiğim bir dostum olsaydı, gerçekten değer verdiğim, ya bana deseydi ki ben sarm kullanmak istiyorum, sence kullanmalı mıyım deseydi, onunla şu anda gerçekten konuşuyormuş gibi konuşayım. Öncelikle ne kadar zamandır spor yaptığına dikkat ederdim. Eğer spor bilgisi, spor düzeni beni ikna ediyorsa veya ufak tefek kaçamaklar yapıyorsa ona derdim ki dostum bak, bu kaçamakları bırakacaksın. Bu kaçamak mesela iş yerinde öğlen yediği yemek olabilir veya okulda yediği bir tost, okulda öğün doldurmak için yaptığı bazı yanlışlar olabilir. Sabah işe giderken annesinin yaptığı yemekler olabilir. Öncelikle bunlardan bir vazgeçmen gerekiyor dostum. Bir hafta, 2 hafta bunlardan bir vazgeç. Bu düzene bir oturttur. Sağlıklı bir beslen. Eğer bunları yapabiliyorsan o zaman ben sana sarmları hediye edeceğim kardeşim benim derdim ona. Bana sorsaydı sarmın zararı var mı? Ona hemen bir hatasını yüzüne vururdum. Ya sen sigara içen adamsın. Ya sen alkol içen adamsın. Ya sen her gün yağlı yemek, her gün hamburger, her gün pizza yiyen adamsın. Bak bunların zararlarını bana sorma. Sana anlatmıyorum kardeşim derdim. Videolarımı izleyebilirsin derdim. Tamam, ben sarm kullanmaya başlayacağım. Nasıl kullanayım sarmları diye bana sorarsa veya hangisini alayım diye bana sorarsa, dostum en fazla bunu denemeden bilemezsin. Ben şimdi sana en fazla insanlarda uygun gördüğüm, en fazla güç veren, en fazla dayanıklılık veren ürünü ben sana önereceğim. Bunu kullanmaya başlayacaksın. Bu sana güç verecek, evet. Bu sana dayanıklılık verecek, evet. Ama sen bunu kullanmazsan, sağlıklı beslenmezsen, spora gittiğin zaman kontrollü bir şekilde ağırlıklarını arttırmaya çalışmazsan, sporda telefonla oynarsan, sporunu saatinle birlikte gitmezsen, sporunu dikkatli bir şekilde yedire yedire kaslarına yapmazsan, bu sarmın hiçbir etkisi olmayacak. Boşu boşuna para vermene gerek yok. Ha, gerçekten düzenini yaptın, bak harbiden düzenini yaptın dostum, İşte o zaman bu aldığın supplementler var ya, supplementlere para vermene gerek yok. O zaman bunlarla devam et. Bak sana söylüyorum, onlardan daha çok vücudunun olmasına yardımcı olacak. Onlardan daha az vücudunu yoracak dostum. Bu biraz iddialı bir söz gibi olmuş oluyor. Dediğim gibi ben bir doktor değilim. Tamamen tecrübelerimi anlatıyorum size. Samimi bir dille dediğim gibi size kimseye hiçbir şeye özendirmiyorum. Gerçekleri burada anlatıyorum. Tecrübelerimden burada anlatıyorum. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Umarım anlaşılabilmişimdir. Yine samimi bir dille karşınızda olmayı hedefledim. Bu videoyu da şu an çektim. Hemen yükleyeceğim. Vietnam'dayım şu anda. Şöyle göstereyim size etrafı. Adam da bayağı tarz. Dostlar, bu arada bütün supplement alışverişleriniz için, bütün profesyonel sporcu ürünleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz. vanneyıldırım.com'dan supplementlerinizi satın alabilirsiniz. Planlamalarınızı satın alabilirsiniz. Eğitim paketlerine göz atabilirsiniz. Sizin için en doğru kararı, en doğru ürünleri seçeceğimizden emin olabilirsiniz. Sizi en iyi versiyonunuza en sağlıklı ve en kalıcı şekilde ulaştıracağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videolara lütfen like atmayı unutmayın. Sadece bu videoyu değil, diğer videolara da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türkiye'de görüşürüz. Az kaldı, geliyorum.